Bugün yine köftecilerle aramızı bozuyoruz. 700 gram dana döş kıyma var. Kazan köfte. Edirnelerle aranı bozmayacaktın oğlum. Edirnelere bulaşmayacaktın. Sen adamların 100 yıllık asırlık köftesinin tarifini al. Sanki kendi tarifinmiş gibi lanse et. Bir de üstüne üstlük kesinlikle adamların adından bahsetme. Tarifin en ince detayına kadar veriyorum. İsteyen dükkan açıp evini geçindirebilir. İsteyen isim hakkı vermeden yoluna devam edebilir. Bu köftenin en büyük özelliği pişirme yöntemi. Soğuk yağda pişiyor. Köfte seviyorsunuz, mutlaka bir kere denemelisiniz. İster galeta unu, ister ekmek kırıntısı, tamamen size kalmış. Şöyle 2,5 yemek kaşığı galeta unu, şöyle bir sınır yapıyorum. Rendenin ince tarafıyla orta boy bir soğan. Soğanı hemen rendeliyoruz. Devamlı kazan köfte diye bir köfte var. Onun tarifini verir misin? Esasında öyle bir köfte yok. Edirne'nin yılların tencere köftesini alıp isim değiştirip kullanmaya başlamışlar. İnce tarafıyla rendelemiş soğanın tamamen suyunu çıkardı. Koray, soğanın suyu acı yapmayacak mı? Her tarif aynı değildir, yapmayacak. Salla düşeş. Yine açta kaybediyoruz. Hemen 2 tane büyük sarımsak. Şöyle yer açalım. İşte bu. Bakın, iyi bir sarımsak ezicinin çıkardığı sarımsağı görüyor musunuz? Hemen içine tuz, şöyle etin üstüne. Tuzlarınızı girmem. Ne kadar tuz kullanacağınız siz karar vereceksiniz. Bu tarz şefi sizsiniz ama ben 1,5 çay kaşığı tuz kullanıyorum. 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı kimyon. Şöyle dağıtarak. Çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Hemen şöyle içme suyu. Yarım çay bardağı. Köşeye ayırıyorum. Bak, hemen kullanmıyoruz. Ne kadar kullanacağımızı beraber bulacağız. İlk başta bulamaç haline getireceğiz. Daha doğrusu lapa haline getireceğiz. Lezzet ufak detaylarda saklı. Şimdi çay bardağından lapanın üstüne çok az su ilave ediyorum ve soğanın, sarımsağın tamamen içinde kaybolduğunu görüyorum. Daha sonra kıymayı baharatlarla karıştırıyorum ve lapa ile birlikte buluşturuyorum. Şimdi buradaki önemli nokta, bakın, en az 10 dakikadır yoğuruyorum. Hiçbir lapa parçası kalmadı, görüyor musunuz? Tamamen kıymaya özleşti. Fakat burada kıymamın aşırı sert olduğunu fark ediyorum ve biraz daha su ilave ediyorum. Ama bakın, tamamen hepsini kullanmadım. Bu kadar yeterli olacak. Tekrar 5 dakika daha yoğurduktan sonra artık en sinir olduğunuz, sevmediğiniz lavuğu düşünüp yerden yere vurabilirsiniz. Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayıp şekil veriyoruz. Aynen böyle. Şimdi ne kadar bereketli olduğunu göreceksiniz. 1 kişi 2 kişilik dedim ama ekmek arası yaptığınız zaman hemen her tarafı aynı kalınlıkta olsun ki pişerken sıkıntı yaşamayalım. Bir tarafı geç, bir tarafı erken pişmesin. Ve sonuncu toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 köfte çıktı. Artık ocağımızın başına geçebiliriz. Hiç bekletmeye gerek yok. Devam edin. Herkes çok daha rahat görmesi için, daha yayvan olduğu için, içi daha rahat gözüksün diye çelik tava kullanıyorum. Siz derin tencere kullanabilirsiniz. Benim gibi tava kullanabilirsiniz. Size kalmış. Hemen köftelere şöyle üst üste de gelebilir. Hiç fark etmez. Bakın, ocağın altı yanmıyor. Farkındasınız değil mi? Hemen şöyle yandan suyunu veriyorum. Köftelerin suyun altında kalması. Aynen böyle. Hatta biraz yardımcı olalım. Tabii ki derin tencere olsa çok daha rahat edersiniz ama böyle daha iyi göreceksiniz. Şu anda ocağın ısısını en yüksek
ısıda yaktım. Şu anda en yüksek ısıda su ısınıyor. Dikkat. Süreli yapalım. Kafada soru işareti kalmasın. Sadece bu işler için kullandığım telefon, kronometre kullanacağız. Ama daha başlatmıyorum. Isınmasını bekliyorum. Kaynamaya başladığı anda buradaki önemli nokta fokur fokur kaynayıp birbirine çarpmamalı. Onun için hemen ısıyı orta ateşe getiriyorum. Yani ortaya getiriyorum. Şöyle bir bakıyorum. Biraz daha düşürmem gerektiğini görüyorum. Benim için önemli olan şöyle yavaş yavaş fokurdaması ve alttan alta köfteleri pişirmesi ve dağıtmaması. İşte burada tam bu zamanda süreci başlatıyorum. Hep beraber göreceğiz ne kadar sürdüğünü. Şimdi o pişerken hemen bunun salçasını yapalım. Bir dipnot, salçayı kendimize göre yapıyoruz. Ama çok lezzetli olacağına emin olabilirsiniz. Bunun bir püf noktası var. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Şöyle alalım. Burada önemli nokta kışlık yaptığımız domates konservesi. Eğer bu yoksa domatesi rendeliyorsunuz ve mutlaka kaynatıyorsunuz. Kaynatmadan olmaz. Şöyle yarım, hatta bir çay bardağı kadar. Üstüne zeytinyağı, tuz ve hayat kadar acı biber. Şimdi bunu ortadan ikiye keselim. Bu arada aman ellere dikkat. Gözünüze falan sürmeyin, yanarsınız. Tamamen isteğe bağlı biraz pul biber. Ve karıştır. Karıştır. Tamamen salça içinde kaybolsun. İşte bu. Ve hemen üstüne biraz daha zeytinyağı çekiyorum. Ve köşede artık sırasını beklemesini istiyorum. 25 dakikadır pişiyor. Artık durdurabiliriz. Ocağımızın ısısını, altını kapatabiliriz. En güçsüz ocağımı, en zayıf ocağı yakıyorum ve en kısık ateşe getiriyorum. Ve burada artık tencere kullanıyorum. Fakat mümkün olduğunca küçük tencere kullanmaya çalışıyorum ve sıvı yağ. Farkında olmadan konfi tekniği yapıyorlar. Bakın bunu farkında olmadan yapıyorlar. Bu kadar yeterli mi? Değil. Doğru teknik kullanıyorlar ama ismini bilmeden. Yani düşük ısılarda uzun süre pişirme tekniği. Konfi Fransızca'da yemeğin kendi yağında uzun pişirilme tekniği. Düşük ısıda uzun pişirme tekniği kullanacağız. Yağ daha ısınmadan, burada benim için önemli olan köftenin tamamen suyunun olabildiğince akması. Olabildiğince suyunu akıtıyorum. Dikkat edin. Daha sonra hemen yağın içine kaldı. Hemen de bu da buraya. Şuradan çıkan kabarcıkları görüyor musunuz? En düşük ısıdayız. Artık bundan sonra mutfağınızın şefi sizsiniz. Buradaki ısıyı siz kontrol edeceksiniz. Kesinlikle fokur fokurdamayacak. Bakın aynen böyle alttan kabarcıklar çıkacak. Yavaş yavaş pişirecek. Kafalarda soru işareti olmasın. Buradaki önemli nokta, kabarcıklar çıkmaya başladığı anda süreyi başlatıyorum. Herkes görsün diye. O herbikologlar açık yağda pişirmem, ben zeytinyağında pişirmek lazım diyenler, bu işin bir kuralı var. Sebzeler zeytinyağında, kırmızı et ayçiçek yağında. Bu işin kuralı bu. Sebzeler ve balık zeytinyağında. Tarifin önemli yerine geldik. Her zaman kendimize bakacağız. Her zaman. Sizden daha önemli hiçbir şey yok. Unutmayın. Ama benden sonra. Bunu da unutmayın. Herbikologlar üzüldü biliyorum. Yine her şeyi bildiğini zanneden. Sebzeler, balıklar konfilerken zeytinyağında, kırmızı et ayçiçek yağında. Bu tarifin esas adı 100 yıldır, az değil bak 100 yıldan fazla zamandır nesilden nesile devam eden Edirne tencere köftesi. Evet, kahvemizi içelim, daha sonra gelelim ama en az yarım saat yokuz burada. 25 dakikadır pişiyor. Bakın dikkat ediyor musunuz? Kesinlikle ama kesinlikle fokurdama yok. Altını kapatıyorum. 40 dakikaya kadar yolu var. Ama tabi buradaki önemli nokta, söylemeyi unutmuş olabiliriz. Tencerenin alt tarafının kalın olması gerekiyor. Hemen şöyle alalım. Zamanlamamızı durduralım. Yarım ekmek yapacağım. Aynı servis gibi. Ben ekmeğin içine alacağım. Daha fazla köfte alması için.
İşte bu. Sosundan şöyle bir karıştıralım. Her iki tarafını da sürüyorum. İşte bu. Bir tane daha alır mı? Zorlarsak alır. Acı biber. Genelde acı sevmem ama bu bibere dayanamıyorum. Şunu alalım hatta, görüyor musunuz? Köftede hiçbir yerde yanma yok. Ortadan ikiye kes. İçini görüyor musunuz? Pişmiş mi, pişmemiş mi? Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın, sonra da direkt tadına bakalım. Evet, şunun bir tadına bakalım artık, ne dersiniz? Birebir aynı lezzette olduğuna emin olabilirsiniz. Edirne'lerin sabah kahvaltıda tükettiği, sabah 3.30'da yıllardan beri esnafın yaptığı, karı koca çalışarak yaptıkları, geçimini sağladıkları Edirne klasiği tencere köftesi. Devamlı kazan köfte tarifi isteyenler de artık doğrusunu öğrenmiştir herhalde. Açın ağzınızı, şunun bir tadına bakın bakalım. Dur anlayamadım, bir daha bakalım. İsteyen dükkan açıp evini geçindirebilir. İsim hakkı vermenize gerek yok. İşte birebir size tarif. Daha fazla uzatıp canınızı çektirmek istemiyorum. Belki daha ne kadar çektireceksin diyenler olabilir. İzleyip abone olmayan vicdansızlar. Sizi unuttum zannetmeyin, hiçbir zaman hiç unutmayacağım. Hepinize sağlık. Tekrardan herkese selamlar.